Anselm'in Proslogion'da ortaya koyduğu temel hamle son derece kısa ve çarpıcıdır. Tanrı kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen varlık olarak tanımlanır. Ardından yalnızca zihinde var olmanın hem zihinde hem gerçeklikte var olmaktan daha düşük olduğu ileri sürülür. Böylece kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen varlığın yalnızca zihinde bulunamayacağı sonucuna ulaşılır. Başka bir ifadeyle Anselm şu düşünceyi savunmuştur. En üstün varlık sadece düşüncede bulunsaydı, gerçeklikte de bulunan daha üstün bir varlık düşünülebilirdi. Fakat bu başlangıçtaki tanımla çelişirdi. Descartes daha sonra bu stratejiyi yeniden biçimlendirdi. Ona göre varoluş en mükemmel varlık fikrinden ayrılamazdı. Nasıl bir üçgen kavramından belirli geometrik özellikleri çıkaramıyorsak, mutlak mükemmellik kavramından varoluşu da çıkaramayız. Leibniz ise Descartes'in önemli bir boşluk bıraktığını fark etti. Bir varlığın bütün mükemmelliklere sahip olduğunu söylemeden önce bu mükemmelliklerin birbirleriyle çelişmediğinin gösterilmesi gerekiyordu. Yani en mükemmel varlık kavramının tutarlı olduğu kanıtlanmalıydı. Daha sonraki Model ve Gödelci argümanlarda merkezi hale gelecek olan sorun tam olarak buydu. Maksimum mükemmellik gerçekten tutarlı bir kavram mıdır? Kant'ın eleştirisi ise belirleyici dönüm noktasıdır. Saf aklın eleştirisinde Kant, varoluşun sıradan bir özellik gibi kavrama yeni bir içerik eklemediğini savunur. Onun ünlü örneğine göre erken modern dönemde Kutsal Roma İmparatorluğu ve Habsburg monarşisinin eyalet ve bölgelerinde basılan büyük gümüş sikkelerden biri olan taler'in kavramsal içeriği 100 mümkün taler'in kavramsal içeriğinden daha fazla değildir. Gerçek 100 taler elbette ekonomik açıdan farklıdır. Fakat 100 taler kavramına yeni bir nitelik eklenmiş olmaz. Bu nedenle Kant'a göre bir şeyi var olarak düşünmek, o şeyin kavramına yeni bir özellik eklemek değildir. Bu eleştiri Tanrı bütün mükemmelliklere sahiptir, varoluş bir mükemmelliktir, dolayısıyla Tanrı vardır biçimindeki basit argümanlara karşı son derece güçlü olmuştur. Çünkü varoluş kırmızılık, bilgelik veya güç gibi bir özellik olarak listeye eklenemez. Ancak Kant'ın bütün ontolojik argümanları kesin olarak ortadan kaldırdığını söylemek fazla güçlüdür. Kant'ın doğrudan hedef aldığı yapı, varoluşu birinci dereceden bir özellik olarak kavrama yerleştiren klasik mükemmellik argümanıdır. Daha sonra modal ve yüksek dereceli argümanlar aynı mekanizmayı kullanmaz. Bu nedenle tartışma sona ermedi, sadece başka bir alana taşındı. 20. yüzyıl mantığının tartışmayı nasıl değiştirdiğinden bahsedecek olursak, Frege'nin katkısı çoğu zaman tek cümleyle geçiştirilmiştir. Oysa modern dönüşümün merkezinde yer alır. Frege'ci mantıkta varoluş, bireysel nesnenin sahip olduğu sıradan bir özellik değildir. Bu masa kahverengidir dediğimizde kahverengilik masaya yüklenir. Fakat tek boynuzlular vardır dediğimizde belirli bir tek boynuza varlık özelliği yükleyemeyiz. Bunun yerine tek boynuz olma kavramının en az bir örneğinin bulunduğunu söyleriz. Modern mantıktaki ifade şuna benzer. Tek boynuz olma özelliğini taşıyan en az bir X varlığı vardır. Dolayısıyla varoluş, nesneler hakkında birinci dereceden bir özellik olmaktan çok, bir kavramın örneklenip örneklenemediği ile ilgili yüksek dereceli bir meseledir. Bu gelişme Kant'ın eleştirisinin modern çekirdeğini güçlendirdi. Fakat ontolojik argümanları ortadan kaldırmadı. Onları yeniden tasarlanmaya zorladı. Modern modal strateji artık şunu söylemez. Varoluş bir mükemmelliktir. Dolayısıyla en mükemmel varlık vardır. Bunun yerine yaklaşık olarak şu çizgiyi izler. Zorunlu olarak var olan maksimal derecede büyük bir varlığın bulunması mümkünse, böyle bir varlık en az bir mümkün dünyada zorunlu olarak vardır. Zorunlu olarak var olan bir şey yalnızca tek bir dünyaya bağlı olamaz. Dolayısıyla her mümkün dünyada bu dünya dahil vardır. Bu değişim küçümsenmemelidir. Tartışmanın ağırlık merkezi varoluş bir yüklem midir sorusundan şu sorulara kaymıştır. Zorunlu varoluş tutarlı bir kavramdır. Maksimal büyüklük veya mükemmellik mümkün müdür? Kullanılan modal mantık sistemi geçerli midir? Böyle bir varlığın bulunması mümkündür öncülü, bağımsız biçimde savunulabilir mi? Peki bu bağlamda mümkün dünyaların gerçekte ne anlama geldiğini sorgulayacak olursak, modal mantık zorunluluk ve olasılık ifadelerini çözümlemek için mümkün dünyalar dilini kullanmaktadır. Buradaki dünya sözcüğü mutlaka uzayda fiziksel olarak bulunan başka bir evren anlamına gelmez. Bir mümkün dünya, şeylerin başka türlü olabileceği tutarlı bir durumu temsil eden semantik bir model olarak kullanılabilir. Basit bir benzetme yapacak olursak, bir satranç tahtasındaki mevcut konumu düşünün. Bu konumdan sonra yapılabilecek bütün kurallı hamleler farklı mümkün devam yollarıdır. Bu yolların her biri fiziksel olarak ayrı bir evren değildir. Oyunun kuralları altında erişilebilir olasılıkları temsil eder.
Modal mantıkta bir önerme en az bir erişilebilir dünyada doğruysa mümkündür. Bütün erişilebilir dünyalarda doğruysa zorunludur. Kripke semantiğinin önemli katkılarından biri dünyalar arasında bir erişilebilirlik ilişkisi tanımlamasıdır. Bir dünyadan hangi dünyaların mantıksal olarak erişilebilir olduğu, kullanılan modal sistemin özelliklerini belirler. Ontolojik argüman açısından bu son derece önemlidir. Çünkü mümkün olarak zorunlu olan bir şey zorunludur. Geçişi her modal sistemde kabul edilmez. Bu geçiş özellikle güçlü modal sistemlerde geçerlidir. Dolayısıyla tartışma artık yalnızca Tanrı kavramı hakkında değildir. Aynı zamanda mümkünlük ve zorunluluk için hangi mantıksal geometrinin kullanılacağı hakkındadır. Bu durum argümanı klasik eleştiriler karşısında daha dirençli hale getirirken yeni ve daha teknik itirazlara açık hale getirir. Modern mantık ontolojik argümanı yalnızca güçlendirmedi. Karşı tarafın itirazlarını da keskinleştirdi. Teist modal argüman kabaca şöyle işler. Tanrı'nın zorunlu varlığı mümkünse Tanrı zorunlu olarak vardır. Fakat karşıt yönde şu argüman kurulabilir. Tanrı'nın varlığı imkansızsa Tanrı zorunlu olarak yoktur. Her iki akıl yürütmeden modal olarak düzenli görünebilir. Asıl çatışma hangi başlangıç öncülünün gerekçelendirildiği noktasındadır. Tanrı'nın varlığı gerçekten mümkün müdür? Yoksa maksimal derecede büyük bir varlık kavramı tutarsızdır. Bu nedenle modern modal mantık tartışmayı bitirmez. Tartışmanın tam olarak nerede bulunduğunu gösterir. Kant'ın itirazı artık bütün argümanı tek darbede devirmeyebilir. Fakat modal argümanının yükü mümkünlük öncülü üzerine taşınmıştır. Bu öncül bağımsız olarak savunulamıyorsa argüman ikna gücünü kaybeder. Kant'ın eleştirisinin etki alanı sınırlandırılmıştır. Klasik birinci dereceden mükemmellik argümanlarını güçlü biçimde hedeflemeye devam eder. Ancak modal ve yüksek dereceli argümanlar tartışmanın baskı noktasını başka yere taşır. Şimdi Gödel'in ontolojik kanıtına geçelim. Kurt Gödel'in ontolojik kanıtı eski hedefi yüksek dereceli modal mantığın diliyle yeniden kurması nedeniyle modern dönemin en etkili biçimsel versiyonudur. Gödel'in yaklaşımı yalnızca Tanrı en mükemmel varlıktır demez. Bunun yerine bir aksiyom sistemi kurar. Bu sistemde temel kavramlardan biri pozitif özelliktir. Basitleştirilmiş biçimiyle yapı şu düşünceleri içerir. Pozitif özelliklerin olumsuzlanması pozitif değildir. Pozitif bir özelliği zorunlu olarak gerektiren özellikler de pozitiftir. Tanrısal olmak bütün pozitif özelliklere sahip olmak demektir. Tanrısal olma özelliği pozitiftir. Pozitif özelliklerin örneklenmesi mümkündür. Zorunlu varoluş pozitif bir özelliktir. Buradan tanrısal bir varlığın zorunlu olarak bulunduğu sonucu çıkarılır. Burada önemli nokta şudur. Gödel'in sistemi eski anlamda varoluş bir özelliktir demekle yetinmez. Pozitiflik, öz, zorunlu varoluş ve yüksek dereceli özellikler hakkında biçimsel bir teori kurar. Bu teori son derece güçlüdür fakat tartışmalı öncüllere sahiptir. Pozitif özellik tam olarak nedir? Ahlaki iyilik mi, mantıksal mükemmellik mi, değer artırıcı bir nitelik mi? Pozitifliğin bütün mümkün dünyalarda değişmeden kalması neden kabul edilmelidir? Zorunlu varoluşun pozitif sayılması gerekçeli midir? Gödel'in kanıtı bu soruları çözmekten çok onları kesin biçimde görünür hale getirir. Christoph Benzmüller ve çalışma arkadaşlarının araştırmaları burada devreye girer. Araştırmacılar Gödel'in ontolojik kanıtını yüksek dereceli mantık ortamında kodladı. Ardından Leo 2 ve Satallax gibi otomatik teorem ispatlayıcıları, Nitpick gibi model bulucuları, Isabel Hall ile Koch gibi ispat yardımcılarını kullanarak argümanın yapısını mekanik biçimde analiz etti. Bilgisayar sistemleri şu tür soruları kontrol etti. Sonuç gerçekten aksiyomlardan çıkıyor mu? Kanıtta gizli bir mantıksal boşluk var mı? Aksiyomlar birlikte tutarlı bir modele sahip mi? Sonuca ulaşmak için güçlü bir modal mantık gerekli mi? Bazı tanımlar değiştirilirse sistem çöker mi? Daha az aksiyomla benzer bir sonuç elde edilebilir mi? Sonuç oldukça çarpıcıydı. Makine belirli formülasyonlarda sonucun aksiyomlardan mantıksal olarak çıktığını doğruladı. Ayrıca bazı versiyonlarda tam bir güçlü modal sistemine ihtiyaç olmadığını, daha zayıf sistemlerin yeterli olabildiğini gösterdi. Fakat bilgisayarların yaptığı şey şu değildir. Tanrı gerçekten vardır. Bilgisayarın gösterdiği şey şudur. Bu tanımlar, bu aksiyomlar ve bu modal mantık kabul edildiğinde belirtilen sonuç mantıksal olarak kaçınılmazdır. Bu geçerlilik ile doğruluk arasındaki ayrımdır. Bir argüman mantıksal olarak geçerli olabilir. Öncüllerinden biri gerçekte yanlış veya savunulmaz olabilir. Örneğin bütün kuşlar görünmezdir. Serçeler kuştur. O halde serçeler görünmezdir. Bu argümanın biçimi geçerlidir. Sonuç öncüllerden çıkar.
Fakat ilk öncül yanlış olduğu için argüman sağlam değildir. Teorem ispatlayıcıların metafizikteki rolü de buna benzer. Mantıksal geçişleri denetlerler. Aksiyonların felsefi olarak kabul edilmesi gerekip gerekmediğine karar vermezler. Makine destekli incelemelerin değeri yalnızca Gödel'in kanıtına geçerli damgası vurmasından kaynaklanmaz. Bu çalışmalar geleneksel felsefi metinlerde gözden kaçabilecek yapısal sorunları da ortaya çıkardı. Örneğin bazı tanımlardaki küçük bir eksiklik bütün sistemi tutarsız hale gelmesine neden olabiliyordu. Öz tanımında gerekli bir koşulun çıkarılması sistemin çelişkili sonuçlar üretmesine yol açıyordu. Bu önemli bir sonuçtur. Çünkü biçimselleştirme yalnızca mevcut argümanı destekleyen bir tanıtım aracı olarak kullanılmadı. Argümanın zayıf noktalarını açığa çıkaran bir hata ayıklama sistemi gibi çalıştı. Daha sonraki çalışmalar ayrıca Gödel'in kanıtının daha sade versiyonlarını geliştirdi. Bazı karmaşık öz ve zorunlu varoluş tanımlarını çıkardı. Daha zayıf modal mantık sistemlerinde çalışan varyantlar buldu. Modal çöküş olarak bilinen sorunu önlemeye çalışan yapılar geliştirdi. Modal çöküş mümkün olan ile zorunlu olan arasındaki farkın ortadan kalkmasıdır. Eğer bir sistem doğru olan her şeyin zorunlu olarak doğru olduğu sonucuna varıyorsa gerçek olumsallık ortadan kalkar. Başka türlü gerçekleşebilecek olaylara yer kalmaz. Bu durum özgür irade, tesadüf, doğal süreçler ve dünyanın olumsal yapısı açısından ciddi bir problemdir. Bilgisayar destekli analizler hangi aksiyonların modal çöküşe ulaştığını ve hangi değişikliklerin bu sonucu engelleyebildiğini incelemeyi mümkün kılmıştır. Bilgi sayımsal metafizik ifadesinin anlamı budur. Metafizik sistemleri açık aksiyon paketleri haline getirmek, bilgisayarla sonuçlarını araştırmak, çelişkileri bulmak ve alternatif sistemleri karşılaştırmak. Bu bağlamda makineler felsefenin yerini almasa da bilgisayar biçimsel sistemin içinde olağanüstü güvenilir olabilir. Fakat hangi sistemin gerçekliği doğru temsil ettiğine kendiliğinden karar veremez. Bir teorem ispatlayıcı şu soruya yanıt verebilir. Bu aksiyonlardan bu sonuç çıkıyor mu? Fakat şu soruları tek başına çözemez. Pozitiflik gerçek bir metafizik kategori mi? Zorunlu varoluş mükemmellik sayılmalı mıdır? Mümkün dünyalar fiziksel, soyut ve yalnızca semantik yapılar mıdır? Kullanılan modal mantık, metafizik zorunluluğu gerçekten temsil ediyor mu? Tanrı kavramı tutarlı mıdır? Bu kararlar kavramsal analiz, metafizik gerekçelendirme ve felsefi yargı gerektirir. Yine de makine desteği tartışmayı önemli ölçüde ilerletmiştir. Çünkü kanıtta bir yerde hata olmalı demek artık yeterli değildir. Hangi aksiyomu, tanımı veya çıkarım kuralını reddettiğini belirtmesi gerekir. Böylece belirsiz itirazlar denetlenebilir anlaşmazlıklara dönüşür. Batı düşüncesinin ötesinde de ontolojik argüman tartışılmıştır. Ontolojik tarzda düşünme yalnızca Latin Hristiyan geleneğine ait değildir. Ancak farklı geleneklerdeki argümanları Anselm'in kanıtıyla özdeşleştirmemek de gerekir. Bu bağlamda İbn Sina'nın zorunlu varlık öğretisi en önemli paralellerden biridir. İbn Sina varlıkları iki temel sınıfa ayırır. Varlığı kendinden zorunlu olan, varlığı kendinden mümkün olan. Mümkün varlık kendi başına var olmasını açıklayamaz. Varlığı da yokluğu da düşünülebilir. Bu nedenle var olabilmesi için bir nedene ihtiyaç duyar. Zorunlu varlık ise başka bir nedene bağlı değildir. Onun yokluğu düşünülemez. Varoluşu kendi doğasından kaynaklanır. İbn Sina'nın yaklaşımı Anselm'inki ile aynı değildir. Anselm bir kavramın içeriğinden varoluşa ulaşmaya çalışmıştır. İbn Sina ise mümkün ve zorunlu varlık ayrımından hareket ederek bağımlı varlıkların nihai temelini araştırır. Bu nedenle İbn Sina'nın argümanı daha çok zorunluluk, olumsallık ve açıklama temelli bir metafizik argümandır. Yine de önemli bir ortaklık vardır. Her iki düşünür de nihai gerçekliğin sıradan nesneler gibi olumsal olamayacağını savunur. Nihai gerçeklik var olmaması mümkün olmayan bir temele sahip olmalıdır. Bu bağlamda Hint felsefesinde de benzerlikler aranabilir. Hint felsefesinde de nihai, bağımsız ve temel bir gerçeklik düşüncesine rastlanır. Fakat burada da doğrudan bir Hint ontolojik argümanı varmış gibi konuşmak yanıltıcı olur. Nyaya geleneği Tanrı'nın varlığı lehine son derece gelişmiş çıkarımsal argümanlar üretmiştir. Nyaya düşünürleri dünyanın düzeni, nedensellik, dil ve bilgi gibi bazı olgulardan hareket ederek bir yaratıcı veya düzenleyici zeka lehine çıkarımlarda bulunmuştur. Ancak argümanlar çoğunlukla Anselmci değildir. Kavramdan doğrudan varoluşa geçmek yerine açıklama ve nedensellik üzerinden ilerler. Advaita Vedanta'da ise Brahman, bütün gerçekliğin ikili olmayan temeli olarak ele alınır. Sankara'nın sisteminde Brahman, diğer varlıklar arasında bir varlık değildir. Bütün varoluşun temel gerçekliğidir. Bu yaklaşım nihai ve bağımsız gerçeklik fikri bakımından ontolojik argüman geleneğiyle benzerlik taşır. Fakat Sankara bu sonucun yalnızca bağımsız mantıksal kanıtla kurulabileceğini savunmaz.
Upanishadların otoritesi merkezidir. Akıl ise öğretiyi açıklama, tutarsızlıkları giderme ve itirazları yanıtlama görevini üstlenir. Bu nedenle karşılaştırma şu şekilde yapılabilir. İbn Sina zorunluluk ve mümkünlük üzerinden nihai bir temel koymuştur. Nyaya çıkarımsal ve açıklayıcı teizmi güçlendirmiştir. Advaita bütün gerçekliğin ikili olmayan metafizik temelini kurmuştur. Anselm ise en yüce düşünülebilir varlık kavramından varoluşa geçmiştir. Bu geleneklerde ortak bir ontolojik dürtü bulunur. Varlığı başka hiçbir şeye bağlı olmayan nihai gerçekliği düşünme çabası. Ancak kullanılan mantıksal yollar belirgin biçimde farklıdır. Şimdi de modern bilimdeki teorik tartışmalara geçebiliriz. Kuantum fiziğindeki çoklu dünyalar yorumu ile modal dünyalar aynı şeyi temsil ederler. Kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumu ile modal mantığın mümkün dünyalar arasında yüzeysel bir benzerlik bulunur. Her ikisi de birden fazla dünya dilini kullanır. Fakat bunları aynı şey olarak görmek kategori hatasıdır. Modal mantıktaki mümkün dünyalar, önermelerin mümkünlük ve zorunluluk durumlarını değerlendirmek için kullanılan semantik ve metafizik yapılardır. Bu dünyaların fiziksel olarak var olan paralel evrenler olması gerekmez. Çoklu dünyalar yorumu ise evrensel dalga fonksiyonunun fiziksel yorumu olarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda kuantum ölçümü sırasında tek bir sonuç seçilmez. Farklı sonuçlara karşılık gelen dallar ortaya çıkar. Üstelik çoklu dünyalar yaklaşımında temel olarak birçok ayrı evrenden ziyade tek bir evrensel kuantum durumu söz konusudur. Dünyalar bu tek yapının içinde ortaya çıkan yaklaşık ve makroskobik dallanmalardır. Dolayısıyla Kripkeci mümkün dünyalar model değerlendirme araçlarıdır. Hugh Everett'çi dünyalarsa fiziksel kuantum durumunun dallarıdır. Çoklu dünyalar yorumu bilimsel açıdan bakanlara dünyalar dilini daha tanıdık hale getirebilir. Ancak model realizmi mümkün dünyalar ontolojisini veya ontolojik argümanı doğrulamaz. Benzerlik büyük ölçüde dilsel ve sezgiseldir. Ontolojik argüman bütün eleştirileri yenerek hayatta kalmadı. Varsayımlarını daha açık hale getirerek hayatta kaldı. İlk versiyonlar düşünürlere bir kelime oyunu gibi görünebiliyordu. Tanrı'yı doğru biçimde tanımla ve varoluş sonuç olarak ortaya çıksın. Modern versiyonlarda ise varsayımlar açık biçimde masaya konur. Zorunlu varoluş değer arttırıcı bir özellik midir? Maksimal büyüklük tutarlı mıdır? Tanrı'nın varlığı gerçekten mümkün müdür? Güçlü model argümanlar veya başka bir model sistem metafizik zorunluluğa uygun mudur? Pozitif özellikler nesnel biçimde tanımlanabilir mi? Aksiyomlar modal çöküşe neden oluyor mu? Yine de bu teknik gelişmişlik felsefi uzlaşma üretmiş değildir. Pek çok filozof bilinen ontolojik argümanların ateist ve agnostik bir kişiyi teizme geçmeye zorlayacak kadar güçlü olmadığını düşünür. Hatta birçok teist filozof da ontolojik argümanı bağımsız ve zorlayıcı bir tanrı kanıtı olarak kabul etmez. Fakat bu argümanın değersiz olduğu anlamına gelmez. Ontolojik argümanın mirası yalnızca teolojik değil, metodolojiktir. Argüman şu kavramların biçimsel baskı altında nasıl davrandığını sınayan bir laboratuvara dönüşmüştür. Varoluş, zorunluluk, olasılık, öz, mükemmellik, bağımsızlık, nihai gerçeklik, aksiyomatik tutarlılık. Sonuç olarak ontolojik argüman ölmedi, evrildi. Ontolojik argüman yalnızca Orta Çağ'a ait bir tanrı kanıtı değildir. Modern mantık, modal semantik, yüksek dereceli biçimselleştirme, otomatik teorem ispatı ve bilgi sayımsal metafizik için bir test alanına dönüşmüştür. Toparlayacak olursak, Anselm'in sorusu şuydu: yalnızca düşünceden hareket ederek varlığa ulaşabilir miyiz? Modern biçimiyle soru daha teknik ve daha açıklayıcıdır. Belirli semantik sistemi ve açık bir aksiyom kümesini kabul ettiğimizde hangi sonuçlar zorunlu olarak ortaya çıkar? Sistem nerede kırılır ve asıl işi hangi varsayım yapar? Bu din felsefesinin sona erdiği nokta değildir. Bu din felsefesinin mantık, bilgisayar bilimi ve biçimsel yöntemlerle doğrudan temas kurduğu noktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.